Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 3 ay önce yoğun isteğiniz üzerine Pi Network'ü incelemiş ve düşüncelerimi sizinle paylaşmıştım. Özet olarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı sizi uyarırken uygulamayı da tamamen reddetmemiş ve bir geleceği olma ihtimalinden de bahsetmiştim. Bu videoda ise Pi Network tarafından 10 Nisan'da Pi tarayıcı uygulaması ve Pi mobil cüzdanıyla tanışın. Bugün iki ana ürünü birlikte tanıtıyoruz. Mesajıyla devreye alınan Pi Wallet yani Pi cüzdanı ve tarayıcı uygulamasından bahsedeceğim. Bu uygulama hem Google Play hem de App Store'dan indirilebilir. Orijinal indirme linklerini video açıklamasına ekledim. Sakın sahte Pi uygulamalarını indirmeyin. Evet, Pi geliştiricileri en başta taahhüt ettikleri gelişmeleri gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Öncelikle bunun sevindirici bir gelişme olduğunun altını çizeyim. Çünkü Pi ağı henüz bir testnet olmasına ve üzerinde Pi token'ın işlemlerini test etmesine rağmen bir de Pi Wallet'ı yani Pi cüzdanını geliştirip sunmayı başardı. Bu ne demek? Bu Pi mainnet'in devreye girme ve Pi token'ın maddi değerinin ortaya çıkma ihtimalini zaman açısından daha da yaklaştıran bir gelişme demek. Ayrıca bu zamana kadar öngörüleriyle şaşırtan Simpsonlar çizgi filminde de Pi Network'ün değerinin $100 olacağına ilişkin bir mesaj verildiği iddia ediliyor. Tabi bunlar için eğlence ve hurafe tarafı. Gerçeklere dönelim ve şimdi Pi Wallet'ın ne olduğuyla ve nasıl kullanıldığıyla devam edelim. Hazırsanız başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil simgesine tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Pi cüzdanı birden fazla blok zincirinde cüzdan adresleri oluşturabilir ve aynı parolayı kullanarak bu blok zincirlerinde Bitcoin, Cardano, Ethereum gibi farklı kripto varlıkları tutabilir. Ancak başlangıçta Pi yalnızca testnet blok zincirine bağlı. Bu nedenle şu anda yalnızca test amaçlı Pi coin'ler üzerinden, Pi token üzerinden işlem yapılabiliyor. Üçüncü faza geçildiğinde bu cüzdan Pi mainnet ile de bağlantı kurabilir ve böylelikle gerçek Pi'ları tutabilir. Testnet aşamasındayken amaç cüzdan dahil her şeyde geliştirmeler yapmak. Şimdi Pi Wallet'ın nasıl kurulduğu ve kullanıldığıyla devam edelim. Öncelikle Google Play ya da App Store'dan Pi Browser'ı indiriyoruz. Bu tüm Pi hizmetlerini barındıran bir tarayıcı. Bazı hizmetler şu an aktif değil. Bir cüzdan olmasının yanı sıra internet ağında gezinmenizi sağlayan bir tarayıcı olması ileride muhtemelen CryptoTab Browser ya da Brave Browser gibi kullandıkça kazanmanızı sağlayacak ya da kazım hızını arttıracak bir özelliğin eklenmesinin de müjdecisi olabilir. Uygulamaya dönelim. Cüzdanı oluşturmak için Wallet Pi butonuna tıklıyoruz. Karşımıza cüzdan oluştur butonu çıkıyor. Burada da arkadaşlar bir ibare var ve yapılacak işlemlerin yalnızca test amaçlı olduğu vurgulanıyor. Turuncu butona bastığınızda cüzdanınız oluşuyor. Burada da karşınıza iki seçenek çıkıyor. Kullanıcı adıyla aranabilir ya da aranamaz. Bu ne işe yarıyor? Eğer kullanıcı adıyla aranabiliri seçerseniz ağdaki başka bir kullanıcı adınızı aratarak sizi bulabilir ve kripto para gönderebilir. Aranamazı seçerseniz birinin size kripto para gönderebilmesi için o upuzun ve karmaşık karakterlerden oluşan cüzdan adresini girmesi gerekir. Benim tavsiyem ilk seçeneği işaretlemeniz yönünde. Bunu da hallettikten sonra devam butonuna tıklıyoruz ve cüzdanımıza ulaşıyoruz. Cüzdanımızda 100 Pi bulunuyor. Fakat bu bakiye test amaçlı ve herhangi bir değeri yok. Zaten şu anda Pi'ların da bir değeri yok. O yüzden yani hiçbir açıdan sıkıntı değil. Bu aşamadan sonra arkadaşlar test Pi'ları gönderip alarak deneme yapabiliyorsunuz. Konuya tamamen Fransız olan arkadaşlar için bu adımı da anlatayım. Karşıdan başka birinden Pi almak istiyorsanız önce al butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonra cüzdan adresinizi kopyalayıp size gönderecek olan kişiye iletiyorsunuz. Pi göndermek istiyorsanız gönder butonuna tıklıyorsunuz ve size gönderilen cüzdan adresini alıcı bölümüne girip tutarı yazarak gönder butonuna tıklıyorsunuz. Şu anda kullanıcı adıyla gönderme henüz aktif değil. Bu yüzden cüzdan adresi kullanmanız gerekiyor. Siz de bu şekilde arkadaşlarınızla deneme yapabilirsiniz. Pi Network değer kazanır mı yoksa tarihe mi karışır hep birlikte göreceğiz. Bizden para istemedikleri ve sırtımıza ekstra iş yükü eklemedikleri sürece günde bir kere bir butona basmak çok da sorun değil. Şu an içinde doğru bir yolda ilerlediklerini söylemek mümkün. Neden böyle diyorum? Çünkü kripto paraların temel çıkış noktalarından biri merkezi otoriteye bağlı olmadan geniş bir tabana yayılarak değer saklama ve veya değiş tokuş amacı olmaktır. Burada geniş bir tabana yayılma ifadesi çok önemli. İşte Pi ağ yayılma yöntemiyle yani ağ pazarlama yöntemiyle buna bazı arkadaşlar saadet zinciri diyorlar. Arkadaşlar saadet zinciri bambaşka bir şey. Siz o zamanları görmediniz ama biz gördük. Bildiğimiz para dolaştırarak piramit yapan manyak dolandırıcı tipler de bunlar. Şimdi onunla getirip bunu sakın karşılaştırmayın. Ağ pazarlama bambaşka bir şeydir. Ağ pazarlama şudur arkadaşlar. İşte reklam maliyetine para vermektense ya da işte reklam bütçeniz yoktur. Ne yaparsınız? İşte ürünü ya da hizmetten doğacak faydayı paylaşarak yayılmasını sağlarsınız. Bu da nasıl olur? Öneri sistemiyle olur. Buna ağ pazarlama
pazarlama deniyor. Lütfen artık ağ pazarlamayı saadet zinciriyle karıştırmayın. Vallahi bayılacağım artık yani. Bir yıldır bunu anlatıyorum. Hala çıkıp biri saadet zinciri. Bravo. Kesin muhtemelen bu arkadaş Çiftlik Banka ya da en sonki Todex'e para kaptırmıştır. Böyle çok bildiğini düşünenler en çok yanılanlar ve en çok dolandırılanlardır. Tabi arkadaşlar hani %100 güvenli bir uygulama falan demiyorum ama işte bazı takıntıları aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de eğri oturup doğru konuşmak da lazım. Çoğu uzmanın bu yeni kripto para birimi adayının potansiyeli hakkında şüpheleri var. Bunları da size söylemeliyim. Bunun bir aldatmacı olduğundan da şüpheleniyorlar. Çünkü şöyle bir neden de var arkadaşlar. Herhangi bir değer arz etmeden bu kadar çok sahip çıkılan bir şey daha önce görmediler. Aldatmacı olduğundan şüphelenmelerinin başka bir nedeni ise Pi projesinin tipik bir blockchain projesinin şeffaflığından yoksun olduğunu düşünmeleri. Çünkü normalin aksine geliştiriciler kaynak kodları topluluğun gözden geçirebilmesi için açıkça yayınlamıyorlar. Fakat dediğim gibi arkadaşlar bizden para ve ekstra emek istemedikleri sürece çok fazla kaybedecek bir şey de yok. En fazla affedersiniz söver geçeriz. Ya bazı arkadaşlar ise kayıp olduğunu düşünüyor. Hangi açıdan? Doğrulama yapmak adına kişisel bilgilerimizi paylaştığımız için. Bugün hangi kripto para borsasında işlem yapacaksanız belirli bir limitin üzerinde işlem yapmak için bu doğrulamayı zaten yapıyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar bence artık kişisel veriler açısından endişelenmek için çok geç. Google ve Facebook yıllardır hem kişisel verilerinizi kullanıyor hem de satıyor. Emin olun ki sizin hakkınızda Pi Network'ün sizden istediği bilgilerden çok daha fazla şey biliyor ve bunu size karşı kullanıyorlar. Yani verilerimiz zaten bu kadar ortadayken ve alıp satılan bir şeyken ve biz buna en başta daha karşı çıkmamışken o zamanlar bilmiyorduk diyebilirsiniz ama Mozilla Firefox gibi tarayıcılar web vatandaşlığı gibi mücadelelere başlamışlardı. O zaman maalesef Türkiye'de kimse kulak asmadı ve daha yeni insanlar bundan tedirgin olmaya başladılar ama atı alan Üsküdar'ı geçti. Geçenlerde de biliyorsunuz arkadaşlar WhatsApp bir sözleşme yayınladı, kızılca kıyamet koptu. Tekrarlıyorum arkadaşlar, Google ve Facebook bunu uzun yıllardır yapıyor ama kimsenin gıkı çıkmıyor. Bu bir çelişki. Ya tüm platformlara karşı tepki gösterelim ya da böyle tutarsız davranmayı bırakalım. Facebook'un kurucusu Zuckerberg arkadaşlar bu nedenden dolayı Amerikan Senatosu'nda ifade bile verdi. Ne yapmışlar arkadaşlar? Bilgileri, kullanıcı bilgilerinin datalarını bir strateji kuruluşuna satmışlar. Bu strateji kuruluşu da bir ülkenin yurttaşları hakkındaki verileri kullanıp kirli bir kampanya yürüterek genel seçimleri kendilerini kiralayan partinin kazanmasını sağlamışlar. O oturumlarda ifade verenlerden biri data kullanımını silah kullanmakla eşdeğer olarak tanımlamıştı. İşte bizim datamızda böyle korkunç şeyler yaparlarken affedersiniz yemişim Pi Network'e verdiğim bilgileri. Bu benim şahsi kanaatim. Katılırsınız, katılmazsınız. Neyse konuyu burada kapatalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil simgesini tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin.